Evet, merhaba. Bugün YouTube'da diğer Airbnb videolarımdaki gelen yorumlara istinaden bir video hazırlama gereği duydum. O da Airbnb'de şikayet olursa ne olur? Şikayet edilir miyim? Veya Airbnb ile uğraşmak. Airbnb'de ev sahipliği yapmak suç mu? E, Ve bir cezası var mı? Bunun üzerine özellikle bu videoyu hazırlıyorum. Bu videoda izleyecekleriniz bunların üzerine olacak. Şimdi öncelikle normalde Airbnb'de yapacağınız herhangi bir işte size devlet bir filtreleme mekanizması getirmiyor. Yani bir suç değil. Fakat vergi ödemediğiniz için bu vergi ödememenizden kaynaklanan bir cezaya tabi olabiliyorsunuz. Hapse atılmıyorsunuz. Bir kere bu bir net. Bundan korkunuz olmaz. Fakat diğer bir durumda siz dikkat etmeniz gereken şey şu. Bir apartman dairesinde özellikle Airbnb yapmak istiyorsanız bu diğer komşularınızın şikayeti üzerine sizin başınızı biraz ağrıtabilir. Şimdi mesela yorumlarda şöyle bir şey de yazılıyor. Diyor ki işte şikayet etseler bile kanıtlayamazlar vesaire. Kanıtlanabilir. Açıkçası şikayet eden komşu da birazcık sizi araştırıyordur herhalde. Yani Airbnb'de sizin ilanınızı görebilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Fakat yaptığınız şey kötü bir şey değil. Benim her zaman tavsiye ettiğim gibi kesinlikle bir kere tek gecelik konaklama almayın. Tek gecelik konaklama evinizin sirkülasyonunun çok fazla olduğunu gösterir. Eğer işinizi sağlama almak istiyorsanız daha uzun vadede konaklamaları alın. Bu sayede evinize girip çıkacak olan kişilerin sizin evinizi veya odanızı kiraladığını değil de misafirinizmiş gibi olduğunu komşularınıza yansıtabilirsiniz. Onun dışında eğer böyle bir probleminiz yoksa, müstakil bir evdeyseniz veya çok meşhur olan tiny house'lardan varsa bunlardan da bir apartman dairesine kadar bir apartman dairesi kadar bir riskin olduğunu düşünmüyorum. O yüzden rahatlıkla bu konuda devam edebilirsiniz. Ancak şikayet olduğunda işler biraz değişiyor. Şikayet büyük ihtimal bir polise gidiyor. Polis normalde otel konaklamalarında konaklayan kişinin bir GBT sistemi gibi bir sistemleri var. İçişleri Bakanlığı bununla ilgili kimin nerede konakladığını bilmek ister. Haklı olarak ister. Çünkü illegallik artık bu taraflara yayılır mı düşüncesi var. Şu an için çok fazla keşfedilen bir platform değil ama gittikçe keşfedilmeye başlayan bir platform Airbnb. Ev sahipleri konusunda da vergilendirme yapmak isteyenler için biraz da söyleyeceğim. Eğer bir apartman dairesi odanızı sezonluk ya da çok fazla yoğun kullanmayacaksınız, bir vergilendirme çabası içerisine girmeyin. Bu sizin kafanızı eğer şikayet olmadığı sürece artacak bir durum değil. Fakat siz eğer ki ticaretini yapacaksanız, büyük ölçekli şeyler yapacaksınız, evet o zaman işte Turizm Bakanlığı'nın getirdiği o ölçütleri sağlayıp ona göre de ruhsatınızı almanız gerekir. Bir vergi numarasına artık sahip olmanız gerekir. Vergi numaram var veya bir pansiyonum var. Ben bu pansiyonumu Airbnb'de kullanmak istiyorum, ilan açmak istiyorum ve oradan vergilendirmeye tabi olmak istiyorum. Evet, Airbnb bunu da sağlıyor. Sizler Airbnb'de vergi kimlik numaranızı sisteme işledikten sonra profesyonel ev sahipliği diye bir kısmınız olacak artık. Orada vergi kimlik numaranızı ekliyorsunuz ve herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Yasal anlamda Avrupa'nın tamamı Airbnb şu an kullanmakta. O yüzden bizim devletimizin tarafından da şikayet rahatsız edici bir durum olmadığı sürece
göz yumulduğunu düşünüyorum. Tıpkı Uber'deki gibi. Fakat Uber'de ne oldu? Uber taksicilerin, sarı taksilerin de baskısıyla ülkemizde kaldırılmış oldu. Sonra tekrar geldi gibi. Şu an böyle bir problemi Airbnb'de yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ne zaman ki otel sahipleri bu işte duru derse ve bununla ilgili bir kamuoyu yaratmaya başlarlarsa o zaman sıkıntı olur gibi geliyor. Ama onun dışında sizi tolere edebileceklerini düşünüyorum ve tolere edildiğini de tecrübe edindim. Yakın çevremdeki insanlarda ben yine bu konuda tavsiyeler veriyorum. Onların yaşadığı problemlerde de hiçbir zaman adli bir duruma dönüşmedi. Biraz da akıllı olmakta fayda var. Normalde prosedür nasıl işler? Sizler şikayet alırsınız. Polis gelir, tutanağını tutar, zabıta gelir, kapıyı mühürler, çıkarlar giderler. Bu çok küçük bir ihtimale kalıyor. Hakikaten alenen bu işi rahatsız edici bir durumda yapıyorsanız, evet o zaman zabıta gelir ve sizi mühürler. Ama onun dışında siz eğer ki misafirinizle ağız birliği yaparsanız ve herhangi bir şeyde sizin kapınız çalındığında misafiriniz ben Ulaş'ın misafiriyim, işte ben Ahmet'in, Fatma'nın misafiriyim derse bu şikayet olgusu da boşa çıkmış olur. O yüzden biraz daha bu konularda interaktif düşünmelisiniz diye düşünüyorum. Vergisel anlamda ve cezasal anlamdaki aklıma gelenler bunlar. Eğer daha fazla şey merak ediyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Onun dışında Airbnb'den bahsettiğim diğer videolarım da olacak. Ne kadar kazancınızdan nasıl önerilerde bulunacağımı söyleyeceğim. Daha fazla kazanma yöntemlerinden bahsedeceğim. Gecelik fiyatlandırmadan bahsedeceğim. Depozitolardan bahsedeceğim. Birkaç yeri ayrı ayrı yapmak nasıl oluyor ondan bahsedeceğim. Sorunla karşılaştınız, Airbnb'ye ödemek istediniz ve Airbnb size sigortadan karşılık paranızı verecek gibi bir sürü şeyler var. Airbnb şu dönemde krizi fırsata çevirmek için çok iyi bir ek gelir olacak ki ben de o yüzden bu her ne kadar vergilendirme olmasa da bunun devletimiz tarafından tolere edilebileceğini düşünüyorum. Çünkü insanlar eğer evlerinin bir odasını kiralama gereği duyuyorsa emin olun ihtiyacı olduğu için duyuyorlar. Bir 5 yıldızlı otel gibi sanmasınlar. Belki bu video ile beraber böyle de bir mesaj da göndermiş oluruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.